Gürsel Beyefendi alkışlarınıza davet ediyorum. Mazlumun yanında duranları, Filistin deyince yüreği sızlayanları, haksızlığa, katliama, soykırıma susmayıp bugün Üsküdar Meydanı'nı dolduranları saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel mitingi düzenleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mahmut Arıkan başta olmak üzere burada bulunan değerli genel başkanlarımı, onların şahsında katılım gösteren tüm siyasi partilere, sivil topluma bu anlamlı ve bir o kadar da tarihi buluşma için yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün Babalar Günü. Vefakar ve cefakar tüm babalarımızın ellerinden öpüyor, aramızdan ayrılanları rahmetle yad ediyorum. Ama bugün binlerce Filistinli çocuk baba diyemiyor. Filistinli babalar kaybettikleri evlatlarının mezarları başında gözyaşı döküyor. Filistinli çocukları babasız, babaları evlatsız bırakan dünyanın en büyük insanlık suçunu lanetliyorum, kınıyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. 100 yılı aşkın geçmişiyle Türkiye'nin ilk partisiyiz. Ülkemizdeki son seçimlerin milletimizin takdiriyle birinci partisiyiz. Biz Filistin davasını kendi davası olarak sahiplenen bir partiyiz. Bizim çizgimiz tam bağımsız Türkiye diyerek yürüyen, özgür Filistin için El Fetih kamplarında direnen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının çizgisidir. Bizim duruşumuz 3. Genel Başkanımız Başbakan Bülent Ecevit'in Yaser Arafat ile kurduğu dostlukla muhafaza edilmektedir. Deniz Gezmiş'in El Fetih'teki dostu, arkadaşı, can yoldaşı İsa'nın Filistin şiiri kitabı yıllar sonra İsa'nın ölüm döşeğinde emanet ettiği oğlu eliyle bizlere ulaştırılmıştır. Emanet yüreğimizdedir, bağrımızdadır. Bülent Ecevit'in Arafat'a, Arafat'ın Bülent Ecevit'e söyledikleri bizde emanettir, bize vasiyettir. Cumhuriyet Halk Partisi aynı ruhla bugün kardeş Filistin halkının yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir. Bugün buradaki birliktelik umutlarımızı yeşertmektedir. Filistin halkı için mücadele eden hem Türkiye'de kenetlenme hem de uluslararası toplumun kenetlenmesi en büyük ihtiyacımızdır. Bu kapsamda partimiz gerekli tüm girişimlerde bulunmaktadır. Buna da devam edeceğiz. Kasım 2023'te genel başkanlık görevine gelir gelmez Filistin'deki soykırıma tepki göstermeleri için 12'si kendi ülkelerinde hükümet başkanı olan Sosyalist Enternasyonel üyesi tüm parti liderlerine mektup yazdık. Aralık 2023'te Berlin'de kardeş partimiz Alman Sosyalist Partisi SPD'nin kongresinde yaptığımız konuşmada katliamın durdurulması için çağrıda bulunduk. İspanya Başbakanı dostum Pedro Sanchez'in başkanı olduğu, benim de başkan yardımcılığı görevini üstlendiğim Sosyalist Enternasyonel'in tüm toplantılarında, Avrupa Konseyi'nde, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığımız tüm konuşmalarda Filistin davasını savunduk, yaşanan insanlık dramını kınadık,
Bunun için tüm bileşenleri, tüm dostlarımızı birlikte mücadeleye davet ettik. Bundan sonra da sesimiz çıktığınca, nefesimiz yettiğince Filistin davasını savunmaya ve anlatmaya devam edeceğiz. Gazze 10 yıllardır İsrail'in zulmü altındadır. Son olarak 8 Ekim 2023'ten bu yana 600 günden fazladır Gazze topraklarında katliam vardır. Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 50.000'den fazla sivil katledilmiştir. Tüm bunlar İsrail'in azgınlığına dünyanın yeterli tepkiyi göstermediği için yaşanmaktadır. Ancak bir yandan sıcak salonlarda Netanyahu ile uzaktan kayıkçı kavgası yapıp diğer yandan İsrail'le ticareti sürdürenlerin sahtelikleri yüzlerinden akmaktadır. Milletimiz bu riyakarlığı içine sindirememektedir. Bir yandan İsrail'le ticaret cayır cayır devam ederken Gazze'ye makarna götürülmesine bile izin verilmiyor. En son insani yardım taşıyan Medlin gemisini engellediler, durdurdular. İçindeki direnişçileri, aktivistleri gözaltına alındılar. Orada bulunan Şuayb kardeşimi ve Yasemin kardeşimi buradan hürmetle, muhabbetle cesaretlerinin karşısında saygıyla eğilerek selamlıyorum. Ne yazık ki daha önce Mavi Marmara için giderken bana mı sordunuz diyenler Medlin gemisi için de söz söyleyemediler. Diğer yandan ABD Başkanı Trump Gazze'yi boşaltma planını açıklıyor. Gazze'ye tatil köyleri, kumarhaneler yapacağını söylüyor. Ancak Netanyahu ile sözde laf dalaşı yapanlar söz konusu Trump olunca gereken tepkiyi göstermiyor, suspus oluyor. Filistin'de İsrail askerleri tarafından şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Amerika'daki davasına sahip çıkılmıyor. Filistin'e destek veren bir yazı yazdı diye Amerika'da 45 gün gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'e sahip çıkılmıyor. Ancak biz buradan hep beraber gür bir sesle haykırıyoruz. Trump ve yönetimi Gazze'deki katliamların destekçisidir, savunucusudur, müsebbibidir. İsrail'in önünü açan herkes bu katliamlarda pay sahibidir. Gerekli tepki gösterilmeyen İsrail şimdi de İran'a saldırdı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu saldırıları en güçlü şekilde kırıyoruz. İran halkına dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Elbette demokratik bir İran'ı savunuyor, ancak İsrail ile Amerika'nın Irak'a gidip de ne yaptıklarını, Suriye'de nasıl bir istikrarsızlığa sürüklediklerini ve bu konuda demokratik bir Suriye için, eşit temsil edilen, yönetilen bir Suriye için verdikleri sözü tutmadıklarını takip ediyoruz. Tüm tarafları sağduyuya, itidale davet ediyoruz. Amerika yönetimi bu saldırılarında maalesef arkasında durmuştur. Trump utanmadan, sıkılmadan mükemmel bir saldırı oldu, daha fazlası gelecek diyor. Ancak yine İsrail'e küçük harflerle konuşanlar Trump karşısında tamamen suspus durumdalar. Bugün bu meydan vicdanların buluştuğu bir meydandır. Dünya tarihi bir dönemeçten geçmektedir. Ve bu kavşakta şahsi menfaati değil, parti menfaatlerini değil, hakkı ve adaleti savunanlar hep bir arada ve hep güçlü durmak zorundadır.
Kötülük nereden gelirse gelsin bir arada durmak zorundayız. Biz buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Bugünün güçlülerinin masumları ezmesine karşı inançlı, vicdanlı, ahlaklı insanlarla omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Ülkemizin çevresi adeta bir ateş çemberine dönüşmüş durumda. Türkiye olarak hem kendi vatandaşlarımız için hem de Filistin'deki ve bölgemizdeki tüm mazlumlar için güçlü olmaya, güçlü durmaya kararlıyız. İş cephemizi elbette sağlam tutmalıyız. Bunun yolu demokrasiye ve adalete bağlı kalmak, sahip çıkmaktır. Bir ülke kötü günde birlik olmak istiyorsa iyi günde ayrım yapmamalıdır. Devletin terazisi herkesi eşit tartmalıdır. Adalet kimseye ayrıcalık tanımayacaktır. Birliğimizi siyasi rakiplere kumpas kurarak, muhaliflere düşman hukuku uygulayarak sağlayamayız. Birliğimizi ancak ve ancak adaletle sağlarız. Hukuka dönüş artık Türkiye için tercih değil bir zorunluluktur. Hiç kimsenin kendi menfaati için Türkiye'nin birliğini zayıflatmaya, iç cepheyi güçsüzleştirmeye, iç barışı bozmaya hakkı yoktur. Bunda ısrar edenler hem 86 milyon vatandaşımıza hem de umudunu ülkemize bağlayanlara, mağdur ve mazlumlara haksızlık etmektedir. Son olarak vurgulamak isterim ki 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Barışı, hakkı, adaleti savunmayı sürdüreceğiz. Dünya barışı için Yasser Arafat'ın şu sözünü hatırlatırken kendisini rahmetle yad ediyor. Filistin mücadelesinde şehit düşmüş olanların hepsini rahmetle yad ediyorum. Yasser Arafat derdi ki, elimde bir zeytin dalı ile bir özgürlük savaşçısının silahını taşıyorum. Zeytin dalının elimden düşmesine izin vermeyin. İşte biz o zeytin dalının düşmemesi için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Kendimizin, partimizin değil, insanlığın çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz. Tüm genel başkanlarımın şahsında, katılan tüm siyasi partilerin yetkililerinin şahsında, tüm sivil toplum örgütlerini ve yüreğinde Gazze için, Filistin için merhamet ve cesaret taşıyanları saygıyla selamlıyorum. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum.